Bazı hastalıklar var ki sinsi ilerler ve belirtisi çok sonra anlaşılır. Biliyorsunuz, hastalıklarda erken teşhis önemli ve hayat kurtarmaktadır. Bugün yine sinsi ilerlese de kendini özellikle geceleri belli eden bir hastalıktan bahsedeceğiz. Sizlerde de geceleri bu belirtiler varsa derhal bir sağlık uzmanına başvurmanız önemli. Peki nedir bu hastalık ve belirtileri? Şimdi ayrıntılara bakalım. Hayat kalitesini düşüren ve ölümcül olabilen kronik böbrek yetmezliğinin sanılanın aksine toplumda oldukça sık görüldüğünü unutmayın. Sizlere bunun belirtilerini aktarmak istiyoruz. Böbrekler çalışmadığında elektrolitlerle atık sıvılar vücutta birikir ve bunların seviyesi yükseldikçe vücutta ölümcül sonuçlar doğurabilen sorunlar ortaya çıkar. İşte bunlar ortaya çıkmaya başladığında önlemini almanız gerekir, mutlaka bir uzman hekime başvurmanız şart. Evet, belirtileri birazdan sizlere sayacağız ama böbrek demişken kronik böbrek yetmezliği nedir sorusunun cevabıyla başlamak istiyoruz. Kronik böbrek yetmezliği ilk evrelerde sinsi şekilde ilerler ve kişinin vücudunda ciddi bir semptoma sebep olmaz. Kronik böbrek yetmezliği belirtileri arasında bitkinlik, akıl karışıklığı, mide bulantısı, özellikle geceleri sık idrara çıkma, el ve ayakta şişlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve ileri aşamalarda kusma sayılabilir. Kronik böbrek yetmezliğinde hastalık aşama aşama ilerlediği için erken tanı koymak zor. Böbrekler yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybeder ve boyut olarak küçülmeye başlar. Peki böbrek yetmezliğinin türleri nelerdir? Akut prerenal böbrek yetmezliği. Bu böbrek yetmezliğinin türü asıl olarak böbreklere akan kan miktarının yetersiz olduğu durumlarda ortaya çıkar. Böbreklere yeterli miktarda kan akışı olmadığı için böbrekler toksinleri filtreleyemez ve vücut güçten düşer. Böbreklere ulaşan kanın azalmasının sebebi belirlendiği takdirde bu türdeki böbrek yetmezliğinin genellikle tedavi edilebildiği bilinmektedir. Akut iç böbrek yetmezliği. Bu türse genellikle fiziksel hasar ya da kaza gibi sebeplerden ortaya çıkar. Dolayısıyla böbreğin doğrudan travma yaşamasıyla alakalı bir durumdur. Ayrıca böbreklerde oksijen eksikliği olarak da tanımlanabilecek, iskemi ve böbreklerde toksin oluşumu da önemli sebeplerden birisi. Oksijen eksikliğinin ortaya çıkmasının en büyük sebepleri ise şiddetli kanama, böbreklere ulaşan bazı kan damarlarının tıkanması, kılcal damarlarda ortaya çıkabilecek olan iltihaplar ya da kişinin şok geçirmesi olarak sıralanabilir. Böylelikle böbreklere aşırı yük biner ve böbrek normal fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir. Kronik prerenal böbrek yetmezliği. Bu durumda ise kişinin böbreklerine gelen kan akışının hızı normal kabul edilen değerin oldukça altındadır. Kan akışının yavaşlaması da böbreklerin zamanla küçülmesine ve işlevini yitirmeye başlamasına yol açar. Kronik intrinsik böbrek yetmezliği. Bu türdeki böbrek yetmezlikleri asıl olarak dış sebeplerden değil, böbreğin kendi içinde bulunan bir hastalıktan ya da travmadan kaynaklanır. İç böbrek hastalığı olarak da bilinen bu durum, şiddetli kanama, oksijen eksikliği ya da böbreklere doğrudan etki eden travma gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar. Kronik postrenal böbrek yetmezliği. Bu türdeki böbrek yetmezliği asıl olarak idrar yollarıyla alakalıdır. Kişi uzun süre boyunca çeşitli sebeplerden dolayı idrara çıkamaz ve bunu düzenli bir hale getirirse böbrekte aşırı baskı meydana gelir. Bu da zamanla böbrek fonksiyonlarının zarara uğramasına yol açar. Dolayısıyla söz konusu böbrek yetmezliğinin asıl sebebi idrar yollarının uzun süre boyunca tıkanması olarak özetlenebilir. Evet, şimdi gelelim 10 işarete. Şayet bu 10 işaretten bazıları sizde varsa mutlaka bir uzman hekime başvurmanız şart. Birinci belirtisi: daha yorgunsunuz, daha az enerjiniz varsa veya dikkatiniz odaklanmakta sorun yaşıyorsanız, böbrek işlevlerindeki ciddi bir azalma, kanda zararlı madde yani toksin ve kirlilik oranını artırır. Bu da kişilerde yorgunluk, zayıflık ve dikkat toplamada zorlamaya neden olur. Böbrek hastalığının yol açtığı bir diğer sorunsa güçsüzlüğe ve yorgunluğa neden olan ve anemi adı verilen kansızlıktır. İkinci belirti: uyuyamıyorsanız. Böbrekler olması gerektiği şekilde filtre işlevi yerine getiremezse, idrarla atılması gereken zararlı maddeler yani toksinler kanda bulunmaya devam eder.
Bu da uyumayı oldukça zorlaştırır. Kronik böbrek hastalığıyla obezite arasında da bir bağlantı vardır ve uyku apnesi adı verilen sorun, kronik böbrek hastalarında genel nüfusa oranla daha sık görülmektedir. Üçüncü belirtisi, cildiniz kuruyorsa ve kaşınıyorsa. Sağlıklı böbrekler birçok önemli görevi üstlenirler. Vücuttan atıldıkları ve fazla sıvıyı uzaklaştırırlar. Kırmızı kan hücrelerinin yapımına yardım ederler. Kemiklerin güçlü kalmasını sağlarlar ve vücudun mineral dengesini korurlar. Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamazsa ortaya çıkan kuru ve kaşıntılı cilt sorunu çoğu zaman kronik böbrek hastalığının eşlik ettiği mineral ve kemik hastalığının habercisi olabilir. Dördüncü belirti, daha sık idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsanız. Her zamankinden daha sık ve özellikle geceleri idrara çıkma ihtiyacı hissediyorsanız bu durum böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir. Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi idrara çıkma dürtüsünde artışa neden olur. Bazı durumlarda ise idrar yolları enfeksiyonunun veya erkeklerde prostat büyümesinin bir işareti olabilir. Beşinci belirtisi, idrarınızda kan görüyorsanız. Sağlıklı böbrekler idrar oluşturarak atıkları vücuttan uzaklaştırırken kan hücrelerini vücutta tutar. Ancak böbreklerdeki filtreler hasar gördüğünde kan hücreleri idrara sızıntı yaparlar. Böbrek hastalığının işaret ettiği belirtilere ek olarak idrarda kan görülmesi tümörlere, böbrek taşlarına veya enfeksiyonlara da işaret edebilir. Altıncı belirtisi, idrarınız köpüklüyse. Özellikle sifonu birden fazla defa çekmenize gerektirecek kadar aşırı köpüklü idrar, idrarda protein olduğunu göstermektedir. Aynı yumurta çırpışmasına bir görünüme sahip olan bu köpükler, idrarda genelde rastlanan bir protein olan albumindir ve yumurtada bulunan proteinle aynıdır. 7. belirti, gözlerinizin etrafında inatçı şişlikler varsa. İdrardaki protein böbreklerdeki hasarın erken işaretidir ve proteinin idrara sızmasına yol açar. Gözlerinizin etrafındaki geçmek bilmeyen şişlikler, böbreklerinizin fazla miktarda proteini vücudunuza tutmak yerine idrarınıza sızdırması yüzünden ortaya çıkmaktadır. 8. belirti, ayak bilekleriniz ve ayaklarınız şişiyorsa. Azalan böbrek işlevleri sodyum tutulmasına dolayısıyla ayaklarınızın ve ayak bileklerinizin şişmesine neden olur. Eller ve ayak parmakları gibi uç organlardaki şişkinlikler, kalp hastalıklarının, karaciğer hastalıklarının ve kronik bacak damarı hastalıklarının da belirtisi olabilir. 9. belirti, iştahınız azalmışsa. Çok genel bir belirti olmakla birlikte, düşük böbrek işlevi nedeniyle artan atık zehirli maddeler yani toksinler iştah azalmasının nedenlerinden biri olabilir. 10. belirti, kaslarınıza kramp giriyorsa. Vücudun sıvı ve mineral elektrolit dengesizliği böbreklerin işlev bozukluğunun bir sonucu olabilir. Örneğin düşük kalsiyum düzeyi ve iyi kontrol edilemeyen fosfor kas kramplarının oluşmasına katkıda bulunabilir. Evet, şimdi gelelim kronik böbrek yetmezliğinin geç evrede teşhis edilmesi sonucunda hangi sorunlar ortaya çıkar peki? Bu sorunun cevabını sizlere aktarmak istiyoruz. Kronik böbrek yetmezliğinin geç dönemde teşhis edilmesi durumlarında ne yazık ki yapılacak şeyler sınırlı. Bu hastalar ilerleyen dönemlerde diyaliz tedavisi veya böbrek nakli ihtiyacı duyabilir. İleri dönem yani 5. evre kronik böbrek yetmezliğinin ideal tedavisi böbrek naklidir. Tıbbi durumu uygun olan her ileri evre kronik böbrek yetmezliği hastası böbrek nakli için değerlendirilmelidir. Kronik böbrek yetmezliğinde erken teşhis oldukça önemli. Bu nedenle böbrek hastalığı için risk altında olan bireyler düzenli olarak hekim kontrolüne gitmeli. Belirli aralıklarla muayeneye gitmeli ve tetkiklerin yaptırılması da son derece önemli. Böbrek yetmezliği sırasında yaşanan komplikasyonlara yönelik tedaviler planlanmalı. Peki bunlar neler? Tansiyon kontrolü. Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların genellikle kontrol altına alınmada zorlanan yüksek tansiyon sorunları bulunur. Nefroloji doktorları böbrek fonksiyonlarını korumak için yüksek tansiyona yönelik ilaç tedavisi uygulayabilir. Yüksek tansiyon ilaçları başlarda böbrek fonksiyonlarını azaltabileceği için kontrollerin sıklaştırılması önemli. Kolesterol seviyesinin kontrolü.
Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların genellikle kalp hastalığı riskini artıracak oranda kötü kolesterol görülmektedir. Bunun için kolesterol ilaçları kullanılabilir. Anemi ilaçları. Kansızlığın yaşandığı durumlarda anemi ilaçları kullanılabilir. Sıvı birikmesine yönelik tedaviler. Kronik böbrek yetmezliği olan kişilerin vücudunda sıvı birikmeleri yaşanabilir. Tedavi sürecinde bu durumu engelleyici ilaçlar kullanılabilir. Düşük proteinli diyet. Böbreklere binen yükü azaltmak için düşük proteinli beslenme yaşanabilecek sıkıntıların azalması bakımından önemli. Son dönem böbrek hastalarının tedavisi iki şekildedir. Biri diyaliz, diğeri böbrek nakli. Diyaliz, sağlıklı çalışmayan böbreklerin yapamadığı kanı temizleme işlemi bir cihaz yardımıyla gerçekleştirilir. Diyaliz, böbrek yetmezliğini tedavi etmektedir. Ancak hayatta kalabilmek için belirli aralıklarla diyalize girilmesi şart. Diyaliz hastasının durumuna göre hemodiyaliz veya protein diyaliz olarak iki şekilde yapılabilir. Ve böbrek nakli. Çalışmayan veya az çalışan böbreğin yerine çalışan bir böbreğin nakledilmesidir. Kadavradan böbrek nakillerinde uzun süre bekleme listesi olmasına rağmen canlıdan canlıya böbrek nakillerinde kısa sürede böbrek nakli gerçekleştirilebilmektedir. Böbrek naklinden sonra hastaların diyalize girmesine gerek kalmamaktadır. Evet, daha sağlıklı yaşayabilmek için lütfen bu aktardıklarımıza dikkat edelim. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.